2016 baharında Teksas eyaletinde bulunan sessiz Fort Worth kasabasında en deneyimli müfettişleri bile şok eden vahşi ve acımasız bir cinayet işlendi. Bu suçun kurbanı Elizabeth Paula Arellano adında bir anne ve sağlık görevlisi olarak çalışan genç bir kadındı. Elizabeth'in ölümü o kadar garipti ki, polis başlangıçta Elizabeth'in intihar etmiş olabileceği teorisini öne sürdü. Ancak bu teori, korkunç sahnenin tesadüfen tanığı olan kişilerin ifadeleriyle örtüşmüyordu. Soruşturma, tüm gerçekleri ortaya çıkarmak ve suçluyu adaletin önüne çıkarmak için oldukça zorlu bir süreçten geçti. İşlenen suçun vahşeti düşünüldüğünde verilen ceza birçok kişi tarafından yetersiz ve adaletsiz olarak değerlendirildi. 911, what's your emergency? Elizabeth, 16 Ağustos 1987'de Amerika'nın Teksas eyaletindeki Fort Worth kasabasında doğdu ve tüm hayatını burada yaşamak zorunda kaldı. Alessandra ve Giovanni adında iki kız kardeşiyle birlikte büyüdü ve onlara her zaman sıkı sıkıya bağlıydı. Elizabeth'in öz babası, o daha küçükken aileyi terk etti. Kızı ile hiç ilgilenmedi ve onunla hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Kısa bir süre sonra annesi Juanita, Fidel adında bir adamla yeniden evlendi ve bu adam çocuklarını evlat edinip onları kendi çocukları gibi gördü. Elizabeth, üvey babasıyla çok yakın bir ilişkiye sahipti. O, her konuda Elizabeth'i destekledi ve yardım etti. Başarılı bir öğrenciydi ve iyi bir doktor olmayı hayal ediyordu. Lisede Rudolph adında bir gençle tanıştı ve kısa sürede romantik bir ilişkiye başladı. Rudolph, Elizabeth'ten yaklaşık 8 yaş büyüktü. Bu durum Elizabeth'in ebeveynlerini biraz endişelendirdi. Ancak onu ciddi ve güvenilir biri olarak gördükleri için kızlarının seçimine müdahale etmediler. Elizabeth, 16 yaşında liseden mezun olur olmaz sevgilisiyle yasal olarak evlendi. Çiftin peş peşe 4 çocuğu oldu. 3 oğlan ve bir kız. Ancak Elizabeth ev hanımı olmayı düşünmüyordu. Çocukluk hayalini hatırlayarak tıp okulunu bitirdi ve doktor olmak için yüksek öğrenim alıp bir sağlık görevlisi olarak çalışmaya başladı. Genç kadın iyi kalpli ve dindardı. Hristiyan geleneklerinde yetiştirildi. Çocuklarını düzenli olarak kiliseye götürerek onlara komşularına saygı ve merhamet aşılıyordu. Ailesi ve arkadaşları onu her zaman yardım etmeye hazır, çok duyarlı bir insan olarak nitelendirirdi. Dışarıdan bakıldığında Rudolph ile olan evlilikleri güçlü ve mutlu görünüyordu. Ancak 13 yıllık bir evliliğin ardından bu birliktelik adeta çatırdamaya başladı. Rudolph, genç karısını daha önce de kıskanmış ve her şeyi kontrol etmeye çalışmıştı. Fakat zamanla davranışları dayanılmaz hale gelmişti. 2016 baharında Elizabeth, kocasının düzenlediği bir başka kıskançlık sahnesinden sonra çocuklarını alarak ailesinin evine taşındı. Rudolph barışmak için bir girişimde bulunsa da Elizabeth, onun öfke nöbetlerinden bıkmıştı. Ayrıca çocuklarının neredeyse her gün ebeveynlerinin kavgalarına tanık olmasını istemiyordu. Bu yüzden cesaretini toplayarak resmen boşanma davası açtı. Elizabeth, çocuklarını alıp boşanma davası açtıktan birkaç gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Arkadaşlarına ve ailesine göre moral durumu iyiydi ve aile sorunlarından uzaklaşmak için işten sonra iş arkadaşlarıyla birlikte yerel bir kulübe gitmeye karar verdi. 15 Nisan 2016 Cuma akşamı 28 yaşındaki genç anne arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti. Orada dans etti ve iyi vakit geçirdi ama alkol almadı çünkü arabasıyla gelmişti ve eve dönmeyi planlıyordu. Elizabeth, 16 Nisan gece yarısını geçtikten sonra eve döndü. Arabayı park ettikten sonra o gece kulüpte birlikte vakit geçirdiği arkadaşına eve ulaştığını ve iyi olduğunu bildirdi. Telefonu kapattı ancak eve hiç girmedi. Ertesi sabah annesi Juanita kızının evde olmadığını fark ettiğinde çok endişelendi. Elizabeth'in arkadaşlarıyla akşamı geçirmeyi planladığını biliyordu ama kızı çoktan dönmeliydi. Habersiz bir yere gitmiş olamazdı ve arabası da evin önünde park edilmişti. Bu da Elizabeth'in kulüpten döndüğünü gösteriyordu. Juanita arabaya yaklaştığında arabanın kilitli olmadığını fark etti.
Anahtar hala kontağa takılıydı ve koltukta kızının çantası ile cep telefonu duruyordu. Doğal olarak kişisel eşyalarını böyle açıkta bırakmazdı. Bu da korkunç bir şeyin olduğunu gösteriyordu. Kadın hemen polisi arayarak kayıp kişi bildiriminde bulundu. Polis bu olayı çözebileceklerini düşündü. Üstelik Elizabeth'in hala hayatta olduğuna dair bir umut vardı çünkü arabada kan veya mücadele izleri yoktu. Ancak işler o kadar da basit değildi. İlk olarak o akşam ve gecenin olaylarının kronolojisini en küçük ayrıntısına kadar yeniden inşa etmek, Elizabeth'in tüm rotasını izlemek, tüm olası tanıkları bulmak ve sorgulamak gerekiyordu. Öncelikle kaybolmadan önceki akşamını geçirdiği arkadaşları ve iş arkadaşları sorgulandı. Eve ne zaman döndüğünü tam olarak belirttiler. Elizabeth'in eve ulaştığını ve güvende olduğunu bildiren bir cep telefonu görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Elizabeth'in cep telefonunda eski kocası Rudolph'un o gece kendisiyle temas kurmaya çalıştığı birkaç arama ve mesaj bulundu. Ancak Elizabeth ona cevap vermemişti. Polis memurları adamın nerede olduğunu, önceki akşam ve gece ne yaptığını öğrenmek için Rudolph'un evine gitti. Adam bir gece önce eski eşiyle temas halinde olduğunu ve kendisinin hafta sonu için çocukları getireceğini söylediğini, ancak daha sonra telefonu açmamaya başladığını ve fikrini değiştirdiğini düşündüğünü belirtti. Rudolph'un abisine göre o akşam yerel bir barda bir arkadaşıyla oturmuş ve gece yarısı civarında eve dönüp uyumuştu. Arkadaşı ve cuma günü aynı mekanda bulunan birkaç kişi Rudolph'un gerçekten orada olduğunu doğruladı. Ancak sonrasında nereye gittiğini kimse kesin olarak belirleyemedi. Rudolph eve gittiğini iddia etti ama artık yalnız yaşadığı için bunu doğrulayacak kimse bulunmuyordu. Bu nedenle polis Rudolph'u şüpheliler listesinden çıkarmaya niyetli değildi. Ayrıca adam üzgün veya endişeli görünmüyordu. Elizabeth'in kaybolması onu hiçbir şekilde etkilememiş gibiydi. Genç bir annenin kaybolduğu gece bir balıkçı acil servislere şahit olduğu garip bir olayı bildirdi. Adam sabaha karşı 4 civarında Interstate otoyolunun bir parçası olan köprüde otururken bir arabanın köprüye geldiğini ve durduğunu gördüğünü söyledi. Şoför büyük bir nesneyi arabadan çıkarıp suya attı. Balıkçı bu kişinin boynuna ağır bir şey bağlı olduğunu da fark etti. Balıkçı olay yerine uzak mesafedeydi ve hava karanlıktı. Bu yüzden ayrıntıları görmediği gibi arabanın markasını ve plakasını da göremedi. Ayrıca köprüde güçlü bir rüzgar vardı. Bu yüzden adam hiçbir şey duyamadı. Çok geçmeden köprü altında gece yürüyüşe çıkan bir başka tanık bulundu. Köprünün üzerinde ne olduğunu görmediğini ama yürek parçalayan bir çığlık duyduğunu ve köprüden büyük bir şeyin aşağıya uçtuğunu, ardından bir sesi duyduğunu söyledi. Tanıkların ifadelerine dayanarak polis köprünün yakınındaki gölün dibini incelemeye karar verdi. Birkaç saat sonra dalgıçlar boynuna büyük bir taş bağlı bir kadın cesedine ulaştı. Ceset çok çabuk tanımlandı. Bu birkaç gün önce kaybolan Elizabeth'ti. Genç kadının korkunç bir ölümle karşı karşıya kaldığı açıkça belliydi. Çünkü köprüden atılmadan önce birkaç saat boyunca darp edilmişti. Cesedi tanınmaz haldeydi. Vücudunda sayısız morluk ve kırık vardı. Vücudunun her yeri şiddetli şekilde dövülmüştü. Bu yüzden yüzeyde bulunan tek belirgin iz, boynundaki uzun bir yara izi oldu. Adli tıp uzmanlarına göre kurban en fazla 4 saat içinde öldü. Açıkça işkenceye maruz kalmıştı. Muhtemelen birini sinirlendirmişti ve bu da onu ölüme götüren korkunç bir saldırıyla sonuçlanmıştı. Korkunç olayın duyulması kasabayı şok etti. Şüpheler derhal Rudolph'a yönlendirildi. Adam dışarıdan oldukça mütevazi görünüyordu. Çalışkan bir işçiydi ve birçok kişi onu dindar bir insan olarak tanıyordu. Elizabeth'in cesedinin bulunmasının ardından Rudolph aniden ortadan kayboldu. Bu da onu olayın baş şüphelisi haline getirdi. Çiftin çocukları da kayboldu. Elizabeth'in ailesi korku ve endişe içinde tüm kasabada çocuklarını ve damatlarını aramaya başladı. Birkaç gün sonra Rudolph çocuklarıyla birlikte bir akrabasının bodrumunda bulundu. Cinayeti itiraf eden Rudolph, çocuklarını da bu suça katılmaya zorladığını açıkladı. Bu olay 2016 yılının en korkunç cinayetlerinden biri olarak hatırlanacak. Yargılanan Rudolph,
Çocuklarının gözleri önünde eski eşine işkence etti ve onu acımasızca öldürdü. Avukatlar onun akli dengesiz olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme adamı suçlu buldu ve onu ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu trajedi tüm toplumu derinden sarstı. Elizabeth bir eş ve anne olarak hatırlanacak, ancak ailesi ve arkadaşları onun hayatının acımasızca sonlandırılmasının ardından adaletin yerini bulduğunu asla hissetmeyecek. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.